Çekirdek donanmadan Milgem donanmasına 3. bölüm. Soğuk Savaş'ın 1989'da bitmesiyle Türkiye yeni jeopolitik gerçeklikle karşı karşıya kaldı. NATO baskısı ile eski Varşova Paktı coğrafyasından 40 yıl ayrı tutulduktan sonra Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş Avrasya'da eski akrabalarını ve aşinalarını buldu. Artık donanmanın Soğuk Savaş'ta NATO tarafından kendisine biçilen görevleri dışında 1963 sonrası gelişen siyasi askeri konjonktür paralelinde odağa yerleşen Ege, Kıbrıs ve Akdeniz merkezli stratejik yönelişine yeni yaklaşımlar eklenecekti. Soğuk Savaş'ta enerji toplayan Cumhuriyet donanması artık açık denizlere çıkma aşamasına gelmişti. Ancak bu çıkış Ege ve Akdeniz coğrafyasında Türkiye'nin jeopolitik çıkarlarını korumasına engel olmamalıydı. Yunanistan her an için Ege Denizi'nde 12 mil karasuyu ilan edebilirdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin jeopolitik çıkarlarına aykırı şekilde silahlanabilir ve Yunanistan'la ortak hareket edebilirdi. 100 yıl sonra Japonya seyriyle başlayan süreç. Ertuğrul Firkateyn'in 1890 yılındaki trajik seferinden 100 yıl sonra 1990'da ilk kez 3 yaşındaki TCG Turgut Reis Firkateyn'in Japonya'ya gitmesi ve Uzak Doğu'da liman ziyaretleri yapması, donanmanın açık denizlere başarıyla yönelişinin ilk işareti oldu. Diğer yandan Ankara, 1991 yılında başlayan Yugoslavya'nın parçalanması ve Boşnak akraba ve dostlarımızın iç savaşta katledilmesine seyirci kalmış olmanın ağırlığı ile farklı düşünmeye mecburdu. Ancak donanma gerek silah, gerekse sensör sistemlerinde pek çok alanda dışa bağımlıydı. Öncelikle dışa bağımlılıktan kurtulmak gerekiyordu. Savaş gemilerinin dizayn, tekne, silah, sensör, savaş yönetim sistemleri, ana yardımcı makine sistemleri gibi alt alanlarında millileşme ve sonunda kendi savaş gemimizi en yüksek milli katkı payı ile yapmamız gerekiyordu. Knox sınıfı firkateynler. Türkiye Soğuk Savaş'ın sonunda kenar kuşak jeopolitiğinde kendisine Amerika Birleşik Devletleri tarafından biçilen rolün dışına çıkma temayülü gösteriyordu. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail jeopolitiği için büyük bir hedef olan Irak topraklarında Kürt devleti kurulmasına karşı Ankara'nın durumu sertleşiyordu. 2 Ekim 1992'de TCG muavenet muhribimizin Amerikan uçak gemisi USS Saratoga tarafından NATO tatbikatı sırasında vurulması, Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen dolaylı bir mesajdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve güdümündeki NATO'nun güney kanattaki en önemli devleti Türkiye'yi kaybetme lüksü yoktu. Kaza olması imkansıza yakın bu olay üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye jest yapmak ve ilişkileri sıcak tutmak üzere 8 adet 1200 PSI'lık kazan sistemine sahip Knox sınıfı firkateynleri 1993-1995 arasında Türkiye'ye verdi. 1987-89 model 4 yeni Alman dizaynı Meko sınıfı firkateyn'den sonra Türk denizcisi 1970 model Amerikan firkateynlerini kısa sürede teslim alarak Türkiye'ye getirdi. Öyle ki 1995 Ocak ayı itibariyle 8 firkateyn de harbe hazır statüdeydi. Bu kendi çapında bir rekordu. O kadar hızlı bir geçiş yaşandı ki örneğin TCG Zafer firkateynini Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk sancağını toka etmesinden 9 ay sonra 1994 Eylül ayında üzerinde AB-212 helikopteri ile NATO'nun Adriyatik'te Stand Format görevine gönderilebilmişti. Knox sınıfı gemilerle birlikte Harpun füze gücüyle denizaltı savunma harbi gücümüzde ciddi artış oldu. Dolayısıyla Ege'de Yunan donanmasına karşı nicel üstünlük sağlandı. Bu arada 16 Kasım 1994 tarihinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi yürürlüğe girecekti ve Yunanistan'ın o tarihten itibaren Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma niyeti teoriden pratiğe her an geçebilirdi.
Nok sınıfı 8 firkateynin en azından 45 yaşındaki 13 muhribin 8'ini değiştirmesiyle Ankara rahat bir nefes aldı. 16 Kasım 1994 tarihinden sonra Ege'de 12 mil endişesinin atlatılması, Kuvvet Komutanı Oramiral Vural Beyazıt'a alışılmışın dışında 3 yıl süren görev süresinin son yılında yapabileceklerine odaklanma fırsatı sunmuştu. FFG 7 sınıfı firkateynler. 1994 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri bu kez Türkiye'ye hizmet dışına çıkardığı biri soğuk gemi statüsünde 3 adet 1980 model Gabya sınıfı FFG 7 OH Perry sınıfı firkateyni teklif etti. Bu gemilerin ilki TCG Gaziantep için 1995 Temmuz'unda Amerika Birleşik Devletleri'ne personel gönderildi. Ancak 1995 Aralık ayında başlayan Kardak krizi nedeniyle 3 geminin Türkiye'ye transferi Rum asıllı senatör Sarbanes tarafından durduruldu. Uzun bir bekleme sürecinden sonra ancak 3 yıl sonra 1998 Mart ayı başında 3 gemi de Türkiye'ye geldi. Bu gemilerle ilk kez SM-1 standart hava savunma füzesi ve tamamen gaz türbiniyle tahrik edilen firkateynler donanma emrine girdi. Bu gemilerin sayısı 2002 Ağustos ayında toplam 8 olacaktı. Her yönüyle çok etkili savaş gemisi olan Gabya sınıfı firkateynlerin donanmaya etkin şekilde katılmaları, donanmanın harekat temposu ve harekat çapını önemli ölçüde arttıracaktı. Diğer yandan deniz kuvvetleri gemileri Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı şekilde kullanmıyordu. Gemilere modernizasyon projeleri uygulamayı ve savaş etkinliklerini arttırmayı da başarıyordu. Milgem, milli geminin tohumları atılıyor. 15. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ural Beyazıt, Oramiral Necdet Uran'dan sonra kuvvet komutanı olarak 2 yıllık sürenin dışına çıkan ve 3 yıl görev yapan tek komutan olmuştu. Ege'de Yunanistan'la olası 12 mil krizine karşı tedbirlerini aldıktan sonra Cumhuriyet donanmasının en büyük hedefi olan kendi gemisini kendi yapma hedefine yöneldi. Onun bu hedefini gerçekliğe dönüştürmede önemli rol oynayan karargahında Plan Prensipler Başkanı olarak görev yapan Amiral Mustafa Özbey, bu hedefe yönelmenin yaklaşımını şöyle izah ediyor. Milgem projesi bir gemi tasarım ve yapımı olarak görülürse sanırım eksik bir değerlendirme yapmış oluruz. Milgem projesi aslında üzerinde çok titiz çalışılmış bir strateji belgesinin ürünüdür. Stratejinin birinci ayağı dış kredi ile projeyi finansal yönden tutsak eden yaklaşımdan ulusal kaynağı tedarik amaçlı kullanma modeline geçilmiş olmasıdır. Böylece gemi tipini dış krediye mahkum olma sarmalından kurtarmış olduk. Stratejinin ikinci ayağı olarak Milgem yalnız bir gemi inşa projesi olarak değil, gemide var olan tüm alt sistemlerin milli olarak yapımı şeklinde tasarlandı. Diğer yandan 1993 konjonktüründe hayal edilen hedefte savunma sanayi müsteşarlığı, deniz kuvvetleri, askeri ve sivil tersaneler, üniversiteler, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağlı Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi savunma sanayi şirketleri, Türk sanayi altyapısı bütünleşik işbirliği şeklinde çalışmalıydı. Tuzla bölgesi başta olmak üzere sivil tersanelerin muharip ve yardımcı savaş gemisi inşa projelerine yaklaşımı Soğuk Savaş sonrası dönemde yavaş da olsa bir hareketlenme görmüştü. Bu kapsamda STFA Holding'in Sedef Tersanesi'nde TCG Yarbay Kudret Güngör isimli açık deniz destek gemisi 1992 sonunda inşa edilmişti. Böylece Türkiye'de askeri standartlarda ilk büyük tonajlı geminin inşası başarılmıştı. Ancak diğer sivil tersaneler 90'lı yılların ortalarında savaş gemisi gibi son derece karmaşık, inşa ve teslim sorumlulukları yüksek, NATO standartlarında olan çok pahalı muharip savaş gemilerini yapmaya henüz hazır değildi. Tecrübe, bilgi ve standartizasyon birikimine ihtiyaç vardı. Bunun için de prototip geminin Deniz Kuvvetleri Tersanesi'nde yapılması şarttı. Ay sınıfı denizaltılar, Doğan sınıfı hücum botlar ve Meko sınıfı firkateynlerin Alman lisansı ile
Gölcük, Taşkızak askeri tersanelerinde yapılıyor olması, deniz kuvvetlerine beyaz ve mavi yakalı insan gücünde önemli bilgi ve tecrübe birikimi sağlamıştı. Bu arada 1990'lı yılların ortalarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nde gemi inşa ve yazılım, elektronik dallarında yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Deniz Harp Okulu mezunu muharip deniz subaylarının sayısı 300'e erişmişti. Ayrıca Yavuz ve Doğan sınıfı firkateyn ve hücum botlarda görev yapan deniz subayları kullanıcı personel olarak Alman ve Avrupa sistemlerini eleştirecek duruma gelmişti. Açıkçası biriken enerji açığa çıkmayı bekliyordu. Başbakan Çiller'e yazılan mektup. Oramiral Vural Bayazıt'ın görev süresinin sonuna doğru karargahının detaylı çalışması sonucu ortaya çıkardığı bir analiz, HDV, Blumenfos ve Lürsen lisansları ile inşa edilen gemilerde Alman malzemesi yerine kullanılabilecek milli malzemeler tespit edilerek maliyetlerin azaltılabileceğini ortaya koydu. Bu şekilde firkateynlerde %20, denizaltılarda %25 ve hücum botlarda %30 malzeme ve hizmet tasarrufu sağlanabileceği tespit edildi. Bu gerçek paralelinde 1993 yılından itibaren yapılan kurum içi ve kurum dışı çalışmalar ve toplantılar sonucu 1994 yılında milli imkanlarla askeri tersanede korvet boyutlarında milli bir keşif karakol gemisi yapılması stratejik hedef planına alındı. Ve aynı yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı 28 Eylül 1994'te Başbakan Tansu Çiller'e mektup yazarak bu projenin büyük bir devlet projesi olması ve desteklenmesini istedi. Çiller 7 Ekim 1994'te karargaha gelerek bilgilendirildi ve onay alındıktan sonra proje Milgem adıyla başlatıldı. Milgem terimini ilk kez kullanan kişi Tümamiral Mustafa Özbey'di. Milgem, çok boyutlu ve çok yönlü bir proje. Milgem'in ana hedefi, dizaynı, teknesi, silah, sensör, savaş yönetim sistemi, makine ve bunun gibi sistemlerinin en büyük oranlarda milli katkı payı ile yapılmasıydı. Aksi takdirde Alman lisanslı inşa edilen gemi projelerinden farkı olamazdı. O nedenle önce platform odaklı planlamadan yetenek odaklı planlamaya geçilmeli, harekat ihtiyaçları belirlenmeli, daha sonra mühendisler dizayn çalışması yaparak bu gemide kullanılacak sistemleri tanımlamalı ve konsept dizayn ortaya çıktıktan sonra geminin içinin doldurulacağı sistemler azami milli olanaklarla üretilmeli ve gemiye yerleştirilmeliydi. Bu çok ama çok zahmetli ve uzun bir süreçti. Deniz Kuvvetleri öncelikle kendi içinde dizayn ve Ar-Ge yeteneğini geliştirmeli, Türkiye'nin milli gemiye katkı, üretim ve lojistik kapasitesi ortaya çıkarılmalıydı. Zira bunu Deniz Kuvvetleri'nden başka yapacak tek bir kurum yoktu. Bu zor sürece rağmen Oramiral Bayazıt milli gemi konusunda ısrarcıydı. Ancak karargah geminin milli tasarım ve katkı oranının artırılması konularında gerçekçi yaklaşım içine girince hedeflenenlerin elde edilmesinin pek de kolay olmayacağı ortaya çıkıyordu. Söz konusu dönemde karargahta tümamiral rütbesiyle lojistik başkanı olan Amiral Özden Örnek 1994 koşulları paralelinde bu konuda şunları söylüyordu. Aslında Milgem'in öncelikle dizaynının bize ait olması gerekirdi. Yani Deniz Kuvvetleri mühendislerinin geliştireceği bir dizayna sahip olmalıydı. Bunun dışında radar, sonar, muhabere ve kripto sistemleri, elektronik harp, atış kontrol, savaş yönetim ve komuta kontrol sistemlerinde maksimalist bir yaklaşımla millileştirmeyi başarmalıydık. Ancak bunları 1995 yılının Türkiye savunma sanayi altyapısı ve yetenekleri çerçevesinde başarmak imkansız gibi görünüyordu. Henüz Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın ismi bile telaffuz edilmiyordu. Bu nedenle karargah Milgem adı altında aslında mevcut Alman temelli proje modellerine benzer modeller üretiyordu. Aradaki tek fark gemilerin donatımında kullanılan saç, kablo, bazı elektrik sistemleri ve yaşam yerleri donatım malzemeleriyle seçilmiş gemicilik donanımlarının yurt içi piyasadan temin edilmesiydi.
Bu haliyle Milgem hayal ettiğimiz gemi değildi. Bu tespit çok doğruydu. 2003 sonrasında Milgem'i gerçek anlamda hayata geçirecek ve haklı olarak Milgem'in babası unvanını kazanacak 20. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek, Milgem'in ilk aşamasının modern sensör ve silah üretimiyle savaş yönetim sistem yazılımlarına sahip olmaktan geçtiğini görüyordu. Benzetme yaparsak, Milgem bir orkestranın uzun soluklu senfonisiydi. Ortada senfoninin henüz bestesi olmadığı gibi orkestranın birçok enstrümanı da yoktu. Beste yapılmadan önce orkestra tamamlanmalı, beste daha sonra yazılmalı, ardından her enstrüman için partisyonlar hazırlanarak eser ortaya çıkarılmalıydı. 1994 yılında bu durumu gören ve yapılabileceğine inanan çok az kişi vardı. Milgem'in en önemli bacağı şüphesiz Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı Armerkom idi. Onun nasıl kurulduğuna bakalım. Yazgem, Yazılım Geliştirme Merkezi kuruluyor. 1993 yılında kökleri Ege Gözetleme Projesi adı altında 10 yıl öncesine kadar giden Uzun Ufuk projesi yeni bir çerçeveye oturtulmuştu. Proje, İTÜ, SAV ve Deniz Kuvvetleri ortaklığında yürütülen ilk büyük çaplı Ar-Ge projesi olarak başlatıldı. İlk kez Deniz Kuvvetleri geleneksel savaş gemisi bakım onarım faaliyetleri dışına çıkarak sivil bir üniversite ile çok kapsamlı işbirliğine girerek teknoloji üretecekti. Bundan önce Deniz Kuvvetleri ilk kez 1970'lerin sonunda Sapan projesinde TÜBİTAK MAM ile işbirliği yapmıştı. Projenin amacı Ege'de azami oranda deniz taktik resim kaplamasını sağlamaktı. Ancak proje hedefleri istenen seviyede ilerlemiyordu. Diğer yandan Soğuk Savaş biterken modern donanmalar yazılımlarda daha pahalı sistemlerinden ticari olarak çok daha ekonomik ve erişilebilir yazılımına geçiyordu. Deniz kuvvetlerimiz bu gelişmelere kayıtsız kalmayacaktı. 1992 yılında Gölcük Tersanesi 160 APKE müdürlüğünde görev yapan Yüksek Mühendis Binbaşı Kubilay Tok'un dönemin kuvvet komutanı Oramiral Vural Bayazıt direktifiyle bu alanda çalışma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi ve dönüşünde VME teknolojisindeki gelişmeleri APKE'de temel projelerde hayata geçirmeleri sonuçları bugüne yansıyacak çağlayan etkisini yarattı. O sırada Donanma Kurmay Başkanı olan Milgem projesinin gelecekteki mimarı Tümamiral Özden Örnek de bu gelişmeler üzerine APKE'ye tüm gücüyle destek vererek projelere katkı sağladı. Kader ağlarını örüyordu. 1993 yılında az sayıda mühendisle faaliyet gösteren APKE yeni sorumluluklarla karşılaştı. NOX, yeni tepe sınıfı fırkateynlere Link 11, yeni tip savaş yönetim sistemi konsolu ve elektronik harp kütüphanesi ihtiyacı, Alman Lürsen lisansı ile Taşkızak'ta inşa edilen 7. 8. Yıldız sınıfı hücum botların Taktikos savaş yönetim sistemlerinin test ve bakım sorumluluklarının devralınması ile Almanya ve Türkiye'de inşa edilen Meko Trak 2A Barbaros sınıfı fırkateynlerin savaş yönetim sistemlerinin idamesinin sağlanması başlıca projelerdi. Tüm projeler için mühendislere, bütçeye ve yeni organizasyona ihtiyaç vardı. Alman lisansı ile yapılan her gemi için sözleşmelerde savaş yönetim sistemlerinin yazılımı talep ediliyordu. Bu yazılımların kaynak kodları verilmiyordu. Firmalar bu yazılımları çok sayıda klasörlerde yazılı olarak veriyordu. Halbuki bu istek bilgisayar yazılımı ortamında karşılanabilmeli ve kaynak kodlarına erişim sağlanabilmeli ve gemilerin görev zamanında karşı karşıya kalınacak yazılım sorunlarına müdahale edilebilmeliydi. Bu amaca yönelik olarak 1993 yılında Hollanda Thomson CSF HSA firmasına Yıldız sınıfı hücum bot personeliyle Taktikos kursuna birlikte gönderilen APKE mühendisleri verilen eğitimi yetersiz bularak daha ileri yazılım destek kursu talep ettiler ve bu eğitim alındı. 1994 yılına gelindiğinde Gölcük Tersanesi'ne bağlı faaliyet gösteren
160 ABGE Müdürlüğü'nün tersane dışına çıkarak bağımsız bir yapıda Yazgem Yazılım Geliştirme Merkezi olarak kurulmasına karar verildi. Ancak bunun somutlaşması için insan gücü ve tecrübe birikimine ihtiyaç vardı. Bu gelişme üzerine HSA Thomson, CSF, sonradan Thales firması ile yeni bir sözleşme yapılarak 6 Ekim 1994 tarihinde Deniz Kuvvetleri'nin 11 yüksek mühendisi Hollanda'ya 14 aylık yazılım geliştirme eğitimine gönderildi. Bu gruptan bazı mühendisler Almanya'da inşası tamamlanan MEKO Trak 2A sınıfının ilk firkateyni TCG Barbaros'un savaş yönetim sistemlerinin testlerine katılarak çok değerli tecrübe kazanımları ile firmalara karşılaşılan sorunlarla ilgili değerli geri besleme sağladılar. Mühendislerimiz o kadar hızlı tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmuşlardı ki firmanın yazılımındaki hataları bulacak kadar üst seviyede müdahale edebilmişlerdi. Gerek kurs, gerekse teslim testleri sonrası kendine güveni tamamlanan Gölcük Tersanesi 160 ABGE Müdürlüğü 1996'da 10 seçkin mühendisle Yazgem'e dönüştü. Bu grup daha sonra yeni tepe sınıfı NOX firkateynler için Kalyon 5 komuta kontrol konsollarının yazılım ve donanım sürecini başlattılar. Prototipi üretip daha sonra sanayinin işbirliğiyle seri üretim modeli seçildi. Bu süreçte Aselsan başlangıçta ortak olarak seçilse de firma daha sonra karar değiştirerek çekildi. Kalyon 5 konsolları daha sonra Thomson, CSF, HSA ve Havelsan'la ortak üretildi. 1998 yılına gelindiğinde NOX sınıfı firkateynlere Kalyon 5 konsolu montajı tamamlandı. Yazgem'de 1997 yılında ayrıca Savaş Harekat Merkezi simülatörü, donanım ve yazılım süreci başlatıldı. Diğer yandan 1993'ten bu yana İTÜ, SAV'la devam eden Uzun Ufuk projesi tıkanıp somut bir sonuç vermeyince proje sorumluluğu 1997 Haziran ayında 16. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya tarafından komutanlığının son aylarında tamamen Deniz Kuvvetleri'ne ve Yazgem'e devredildi. Yazgem 1998'de Uzun Ufuk projesinin önemli bir parçası olan helikopterlerle taktik bilgi aktarımı için Link 11 projesine başladı. Aynı yıl donanmaya taze kan getirecek Gabya sınıfı FFG-7 firkateynler katılmaya başladı. Sahip oldukları 1970'lerin UYK-7 savaş yönetim sistemi günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Yazgem'e yeni projeler çıkıyordu. Almerkom, Araştırma Merkezi Komutanlığı. Yeni inşa edilecek bir savaş gemisinin maliyet dökümünde savaş yönetim sistemi, yazılım ve donanımı önemli yer alır. 1998'e gelindiğinde bir savaş gemisinin en önemli unsurlarından birisi olacak savaş yönetim sistemi, yazılım ve donanımları ile milli imkanlarla yapılacak sensör ve destek sistemlerinin geliştirilmesi için yazılım, elektronik harp ve akustik alanlarda farklı araştırmalar yapan mühendis ve araştırma grupları Gölcük'te 30 Ağustos 1998'de kurulan Almerkom'da tek çatı altında birleştirildi. Almerkom, hızla gelişen dijital teknolojiye dünya ile uyum sağlayacak süratte kısa sürede adapte olabildi ve çoklu bilgisayar sistemlerine sahip VME formatta Ethernet tabanlı ağlara uyumlu yazılımlar geliştirecek duruma geldi. Başlangıçta Thomson, CSF, HSA firmasının yazılımı kullanılmıştı. Ancak Almerkom artık kendi yazılımlarını yazacak duruma gelmişti. Komuta kontrol, link ve atış kontrol yazılımları yazılabiliyordu. 1998'de TÜBİTAK'la ortak denizaltı taktik simülatör projesi başlatıldı. Aynı yıl daha sonra ilki Gabya sınıfı firkateynlerde kullanılacak Genesis, Gemi Entegre Savaş Yönetim Sistemi'nin temeli olan Milkon, Milli Konsol projesi başlatıldı. İlk ara katman yazılımı bu projede başarıldı. 1999'dan itibaren de NOX, Yeni Tepe sınıfı firkateynler hem Link 11 hem de Kalyon 5 konsolları üzerinden yeni komuta kontrol sistemlerine kavuşmuşlardı. Genesis doğuyor. Milgem'in eğer bir ruhu varsa
o savaş yönetim sistemiydi. Onun temeli Genesis, Gemi Entegre Savaş Yönetim Sistemiydi. Bu proje başlangıçta SHM simülatör projesi olarak başlatıldı. Projenin savunma sanayi için en önemli başarılarından biri, Savaş Harekat Merkezi konsollarının bir mock-up donanım benzetiminin özel sektör tarafından üretilmesiydi. TÜBİTAK desteğiyle daha sonra bu mock-up üzerinden alternatifler üretildi. Ara katman yazılım desteği devam etti. Bütün bunları yaparken aynı zamanda tüm modern platformların savaş yönetim sistemi yazılım bakım desteğini de sürdürdü. Bu çalışmalar geleceğin en önemli projesi olan Genesis altyapısını oluşturdu. Gerek uzun ufuk proje yazılımlarının 1997'den sonra Yazgem'e verilmesi, gerekse Kalyon 5 projesinin yabancı ortakla başarıyla bitirilmesi artık tamamen milli olanaklarla yeni bir savaş yönetim sistemi yazılımının projelendirilmesine yol açıyordu. Genesis, Milgem'in en önemli kilometre taşı olarak yola çıkmıştı. Bu arada Deniz Kuvvetleri'nde 1997 yılında kurulan ABGE Başkanlığı'na bağlanan Armerkom, belki de Deniz Kuvvetleri tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini oluşturuyordu. Teknolojide kendi kendine yeterlilik ve yaratıcılık temelli yeni teknolojilerin Cumhuriyet donanmasına transferi süreci 20. yüzyıl bitmeden donanmanın doğduğu yerde başlatılıyordu. Yazı dizimiz haftaya devam edecek. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı.